Güzel dostlar, bedenin hafıza, durup durduğun yerde hüzünleniyorsun ya, haberin yok. Konu ne bilmiyorum, içime bir sıkıntı çöktü. Orayı fark ettiğin zaman değişmeye başlıyor. Bu bölümde arkadaşlar şimdi efsane yolcumuz başladığı an. Hayat sondan yaratılır. Hayat sondan yaratılır. Fizikçiler diyor ki biz bunu ispat ettik. Artık bunu herkes anlasın. Hayat sondan yaratılır. Ve şimdi burada bu toplu story deniyor ya. Toplu story neymiş anladınız mı? Beraber toplu story yaptık. Niye toplu story olduğunu da söyleyeyim. Çünkü ben hikaye diyemiyorum. Diyebilsem toplu hikaye diyecektik. O hikaye diyormuşum. Sonra hocam dediler, hocam dediler biz buna toplu story diyelim dediler. Sonra arkadaş 3 gün sonra bu isim çıktıktan sonra telif melif onlar hallolduktan sonra arkadaş şunu fark etti. Sen story de diyemiyorsun. Şimdi bu toplu story'deki espri şu. Bana dedi ki birisi ya sen ne yapıyorsun dedi. Neyi anlatıyorsun? Sen yani Halil Ata Bıçakçı'ya baktığımızda ne anlatıyordur bu dedi. Ben de durdum dedim ki ben dengeyi anlatıyorum. Yani ne kadar gece varsa o kadar gündüz var. Ne kadar acı çekmişsen o kadar mutlu olacaksın. Bunu ben demiyorum, bunu bilim diyor, bunu din diyor. Her zaman denge, her zaman. Bu hiç değişmiyor. Ben bu denge, onun için birileri acı çekiyorsa çok canını sıkmasın. Çünkü o oranda mutlu olacak. Birilerini kazıklıyorsa çok havaya girmesin. O oranda kazıklanacak. Birileri birine iyilik yapıyorsa rahat olsun. Çünkü o oranda iyilik yapılacak. Hayat, sistem bunun üzerine kurulu, denge üzerine kurulu. Ve burada bu basit tarafla başlıyorum, biraz sonra sihirbazlığın kanununa geçeceğiz. Hepimiz sihirbaz olacağız güzel dostlar. Burada sevgili yönetmenim şu topları bir oynatalım. Yani koyduk ya boşa gitmesin. Bir toplar oynuyor olsun. Şimdi oradaki güzel insan topun birisini vuruyor, diğer taraftan bir top gidiyor. Bu son derece doğal bir şey değil mi? Klasik bir şey. Hepimiz bunu görüyoruz. Ne var bunda? Sonra hanımefendi öyle bakacak, sıkılıyor. Diyor ki bir de 2'yi vurayım bakalım ne olacak diyor. 2 topu vuruyor. Diğer taraftan bu Newton'un denge kanunu arkadaşlar. Bu topların ismi Newton'un denge topları diye geçiyor. Sonra hanımefendi diyor ki 2'yi de anladık. Şimdi 3'ü vurayım diyor. Orada yönetmenim 3'ü tuttuğunda durdurabiliriz. Şimdi 3'ünü vuracak ya arkadaşlar. Karşı tarafta 2 top var. Kaç top gidecek? Bir vursun bakalım kaç top gidiyor. Her zaman hayatta denge var ve buradaki durdurabiliriz. Şimdi burada arkadaşlar bize bu Newton fiziği yani gördüğümüz şey sebep varsa sonuç var. Geçerli kanun. Sebep varsa sonuç var. Ya birisi işte kan akıyor. Niye kan akıyor? Bıçaklamışlar. İşte oradan ağaç çıktı. Neden ağaç çıktı? Çünkü tohum attık oraya. Sebep var, sonuç var. Birisi ölmüş. Neden ölmüş? İşte evden düşmüş. Trafik kazası olmuş. Sebep var, sonuç var. Ben mutlu olacağım ama eşim beni severse. Mutlu olacaksın. Neden? Eşini severse. Sebep varsa sonuç, mutluluk da var. Doğru mu arkadaşlar? Doğru değil mi arkadaşlar? Bu yani en geçerli kanunlardan birisi. Yalnız güzel dostlar, kuantum fiziği bize diyor ki, ya da tasavvuf bize diyor ki, ya da bu bilgeler bize diyor ki, bunun daha ötesi var. Bunun daha ötesi ne? Sonuç varsa sebep var. Hayat sondan yaratılır. Sonuç varsa sebep var. Bu ne demek? Eğer ağaç varsa binlerce tohum olacak. Para olursa zengin olacaksın. Sebep varsa sonuç var. Hayır, tam tersi diyorlar. Sen kendini zengin hissediyorsan, zenginsen sen kendin para gelecek. Çünkü pek çok parası çok olan fakir tanıdığınız vardır. Mesela bir dilenci dilenir, 1 milyon lira para biriktirir, 1 milyon dolar para biriktirir ama geri dilencidir o. Parası çok diye kimse ona zengin demez. Sen zengin olursan o gelecek. Tam tersi, hayat sondan yaratılıyor. Sen önce sonu kuruyorsun. Sonu kurduğunda sebepler sana doğru gelmeye başlıyor. İlk insan yaratıldığında son peygamber belliydi. Hayat sondan yaratılıyor. Oraya doğru sebepler gidiyor. Şimdi Ali Sami diye bir çocuk var. Benim oğlum. Orhan Veli diye bir çocuk var. Orhan Veli sitem etmesin diye Orhan Veli'nin ismini. Orhan Veli özür dilerim ya. Nerede Orhan Veli? Es geçiyorum Orhan Veli'yi biraz. Şimdi Orhan Veli annesiyle ben evlendiğim için mi doğdu? Yoksa Orhan Veli evli doğacağı için mi biz evlendik? Çünkü o çocuk doğmadan önce belli değil mi annesinin babasının kim olacağı? O doğacak. Son belli sebepler oluşturuluyor.
Burada önemli tarafı güzel dostlar şu. Benim düşüncelerim sonu belirliyor. Ne düşünüyorsam zaman içinde yürüdüm, araba, ev falan düşündüm. Onlar sonu belirliyor, sonra sebepler oluşmaya başlıyor. Şimdi Hazreti Yusuf'un hikayesini biliyorsunuz. Hazreti Yusuf arkadaşlar işte bir rüya görüyor. Rüyasında 11 yıldız, güneş, ay ona secde diyor. Bu da babasını anlatıyor. Babası diyor ki aman kardeşlerine bunu anlatma. O da anlatıyor. Neyse. Rüyayı anlattıktan sonra ne oluyor arkadaşlar? Rüyayı gördü. Rüya güzel değil mi? Bakın rüya güzel ama Hazreti Yusuf kuyuya atılıyor. Kuyuya atıldıktan sonra kuyudan çıkartılıyor ama köle olarak satılıyor. Sonra kölelik bitiyor ama zindan atılıyor. Hazreti Yusuf zindanda ne yapıyor güzel dostlar? Zindanda insanların rüyasını yorumluyor. İnsanların rüyasını yorumluyor ve bir gün birisi çıkarken zindandan diyor ki krala de ki zindanda çok iyi rüya yorumlayan birisi var. Ve adam da krala söylüyor. Kral da bir gün bir rüya görüyor. 7 semiz inek, 7 zayıf ineği yiyor. İşte bunu Hazreti Yusuf'a anlatıyorlar. O da diyor ki 7 yıl bolluk olacak, sonra 7 yıl kıtlık olacak. Diyorlar ki Hazreti Yusuf'a o zaman gel sen bu işin başına. Bu işin başına geçsen Maliye Bakanı ol. O da diyor ki yok diyor siz halkın karşısında beni kötü gösterdiniz. Benim yapmadığım suçu ben yapmışım gibi gösterdiniz. Beni diyor halkın karşısında temizlerseniz ben o zaman devletin başına geçerim. Ve gerçekten çıkıyor bu insanlar da halkın karşısına diyor ki asıl murat bizimdi. Biz ona iftira attık. Hazreti Yusuf temizlendikten sonra rüyası gerçek oluyor. Devletin başına geçiyor. Şimdi soru şu arkadaşlar. Hazreti Yusuf nasıl rüyasına kavuştu? Cevap şu. Başkalarının rüyasını yorumladığı için. Denge. Ağaçsan milyonlarca tohum olacak. Sen başkalarının rüyasını yorumlarsan senin rüyan gerçek olacak. Hayatın sistemi, enerji bizim bildiğimiz gibi akmıyor arkadaşlar. Bu kuantum keşfedildi ya arkadaşlar. Burada biz kuantum fizikçisi falan değiliz. Aklına hemen böyle ne fiziğini. Bu kuantum düşünce tekniği ama kuantum fiziğinden ilham almış. Yani şöyle diyelim arkadaşlar, ben futbol konuşuyorum ama futbolcu değilim. Futbol konuşamaz mıyım? Futbolcu değilim. Siyasetçi değilim, siyaset konuşuyorum. Öyle değil mi? Bu kuantum düşünce tekniği de arkadaşlar kuantum fiziğinden esinlenmiş ve orada anlaşılan şey şöyle bir şey olmuş. Burada enteresan bir şey var. Enteresan bir şey bir bakalım mı beraber? Sevgili yönetmenim. Şimdi bu bir madde. Değil mi? Bu madde neden oluşuyor? İşte diyorlar ki bilim adamları diyor evrende her şey enerjidir ve yalnızca bundan ibarettir. Şimdi bu da bir madde değil mi arkadaşlar? Orada bir madde, insan madde enerjilerden oluşuyor ama. Sonra bu enerjiler bakmışlar bu atommuş bunlar. İsmine atom demişler. Atomlardan oluşuyor. Doğru mu? Doğru. Ve diyorlar ki bu atomların hiçbirisi birbirine değmiyor. Atomun ne kadar küçük bir şey olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. 1 milyon atomu yan yana koyduğun zaman kağıdın kenarı kadar oluyor. Genişliği kadar oluyor. Ne kadar küçük olduğunu anladık mı? Ve bir de bunlar birbirine değmiyormuş ha. Ve değmeyen atomlardan oluşuyor. Ve sonra diyorlar ki bu bilim adamları rahat durmuyor. İşte kalem işte yani madde işte yani bir de enerji bizi bölüyorsun. Bunu araştırma atomu bir daha parçalamışlar arkadaşlar. Atomun içinden başka bir şey çıkıyor. Atomun içinden çıkan şeye de kuark diyorlar. Kuark da 100.000 tane kuarkı yan yana koyduğun zaman atomun içini dolduruyor. Ama atomun içinde %99.996 tane 9 vardı ya o kadar boşmuş. Her şey yani şu anda o tarafına geçmeli miyim? O tarafına geçmiyorum ama boş. Hep boşluktan oluşmuş. Bu maddenin atomun içi boş ya. Demek ki bu kalemin %99.999 boş. Ya da ben maddeyim ya. Benim demek ki %99.99 gidiyor. 6 tane boş demek ki. Sonra durmamışlar bu bilim adamları. Birazcık daha hamle yapıyorlar. Bir hamle daha yapıyorlar. Kuarkın içinde ne var? Kuarkın içinde de bir şey bulmuşlar. Onun ismine bilinç diyorlar. Bilinçten kuark oluşuyor. Kuarktan atomlar oluşuyor. Atomlardan maddeler oluşuyor. Ana benim bilincim neyse
Her şey oradan oluşuyormuş. Her şey bilinçten yapılmış meğerse. Çünkü enerji her yerdeyse ve her enerjinin içinde bilinç varsa o zaman bilinç her yerde değil mi arkadaşlar? Şimdi ben de madem her şey bilinçten oluşuyor, basitçe söyleyeyim arkadaşlar. Madem her şey bilinçten oluşuyor, neden ben bunu madde görüyorum? Çünkü buradaki atomlar çok hızlı dönüyorlar. Vantilatör gibi düşünebilirsiniz. Vantilatör çok hızlı döndüğü zaman araya giremiyoruz. Boşluğa giremiyoruz. Yavaş döndüğü zaman boşluğu fark ediyoruz değil mi? Çok hızlı dönüyor ama benim duyu organlarım bu kadar hızlı değil. Hani şöyle bir soru var ya, ışık hızında giderse bir araç ne olur? Sonra da cevap gelir işte. Işık hızında bir araç gidiyorsa orada bir madde yoktur. Atomlarına ayrılır. Biz yavaş olduğumuz için bunu madde olarak görüyoruz. Ama ben demek ki dünyada işte dağ diye bir şey görüyorum, deniz diye bir şey görüyorum, evler, arabalar, maddeler görüyorum. Demek ki insanoğlu olmasa, melekler bakıyor olsa, ruhani varlıklar ya da hayvanlar bakıyor. Demek ki burası böyle madde değil. Benim bilincim her şeyi oluşturuyor.